Merhaba, bugünkü videomda tarihte üretilmiş olan en kötü MiG savaş uçağını inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir savaş uçağının geliştirilmesi ve seri üretimi başlı başına karmaşık ve dolambaçlı bir süreçtir. Ancak bu sürecin bir de Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nde yaşandığını düşünsenize, siyaset ve bürokrasi bu süreci kesinlikle daha karmaşık bir hale getiriyordu. Yani uçak tasarımında başarısızlık potansiyeli her köşede gizleniyordu o dönemde. Günümüzde Rusya, Su-35 ve Su-57 gibi güçlü savaş uçaklarıyla tanınırken eski Sovyetler dönemi uçaklarının 10 yıllar önce kötü bir şöhreti vardı. MiG-23, eskiyen MiG-21'in yerini alan Amerikan ve Avrupalı 3. nesil avcı uçaklarına Sovyetlerin geliştirdiği tepkiydi. Bununla birlikte zayıf bir güvenlik geçmişi, karışık bir savaş geçmişi ve talihsiz bir uçuş itibarı nedeniyle özellikle Batı dünyasından pek çok kişi MiG-23'ü Rus Hava Kuvvetleri'nin tarihteki en kötü savaşçısı olarak görüyor. Batı dünyasında böyle görülse de Ruslar ise çığır açıcı tasarıma, uzun menzilli ve nükleer silah kabiliyetine sahip Mach 2 kapasiteli uçaklarının her zaman yanında duruyorlar. 1960'ların başında Mikoyan Gorbachev Tasarım Bürosu, ikonik MiG-23 süpersonik avcı uçağının geliştirilmesine başladı. Uçak hızlı ve çevik olmasına rağmen kısa menzilli, sınırlı silah yükü ve ilkel radar teknolojisi vardı o dönem için. Tasarım bürosu aynı zamanda Rus Hava Kuvvetleri'nden gelen çok önemli bir talebi de dikkate almak zorundaydı. Bu nedenle ekip, ek kaldırma gücü ve hız için uçağın fiziksel konfigürasyonunu değiştirmiş ve benzersiz değişken geometrili kanatların tasarımına dahil edilmesine karar vermişti. Bunun sonucunda NATO kod adı Flogger olan Mikoyan Gorbachev MiG-23 savaş uçağı oluştu. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin McDonnell Douglas F-4 ve F-105 Thunderchef'e yanıt olarak tasarlanan prototip ilk uçuşunu 1967'de gerçekleştirdi. Basit ve uzun boru şeklindeki bir gövdeye, geriye doğru kırılmış kuyruğa, arka bölümünün altındaki konik karın yüzgecine ve diğer birçok geleneksel bileşene rağmen MiG-23 en dikkate değer gelişmelerden biri burnun içine konik düzenekte yerleştirilmiş olan radardı. Uçakta ayrıca kızılötesi arama ve takip sistemiyle tamamlanan çeşitli güdümlü silahlar da bulunuyordu. 260 mermi kapasiteli otomatik topuyla MiG-23'ün ayrıca gövdesinde ve kanatlarında 6 adet yükleme noktası bulunuyordu. Bu da onun çeşitli havadan havaya ve havadan yere füzeleri taşıması olanak sağlıyordu. Önceki modele göre güçlü bir motora sahip olmasının yanı sıra MiG-23'ün en önemli özelliği değişken geometrili kanada sahip olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin F-111 stratejik bombardıman uçağına benzer şekilde Flogger'ın kanatlarının açısı uçuş sırasında 16 derece, 45 derece ve 72 derece olmak üzere 3 ayarla değiştirilebiliyordu. Tamamen açıldığında kaldırma kuvveti arttığı için uçak daha ağır bir silah yükü taşırken daha kısa bir iniş ve kalkış mesafesine sahip oluyordu. Ancak kanatlar geriye doğru tam çekildiğinde MiG-23 Mach 2 hıza kadar ulaşabiliyordu. 1967 yılında düzenlenen bir hava gösterisiyle bu yeni savaş uçağını ilk kez siviller de gördü. 1971 yılında ise operasyonel hizmete girdi. Mach 2 hıza erişebilen MiG-23, Sovyet Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren ilk değişken kanatlı savaş uçağı oldu. MiG-21'in çevikliğini koruyan ancak geliştirilmiş bir radar kullanan uçaktı. Daha geniş menzil, genişletilmiş silah paketi ve hedefleme kabiliyetine sahipti. Hafif ve tek motorlu bir avcı uçağı olarak Flogger'lar Batı'ya karşı savaş alanında hazır gibi görünüyordu. Ancak dediğim gibi sadece gibi görünüyordu. Bu özellikleri MiG-23 hava-yer saldırı kabiliyetine sahip bir avcı önleyici olarak da görev yaptı. Ama buna rağmen dünyanın en iyi ilk dalışını yapmak yerine uçak hizmete girdiğinde elde edilen sonuçlar hiç de istenilen düzeyde değildi. Swing Wing F-111 ile karşılaştırıldığında MiG-23 daha düşük menzilde ve daha yavaştı. Bu savaşçı istikrarsızlık sorununa yatkındı ve birçok test pilotu yüksek hızlarda sapma dengesizliğinden şikayetçiydi. Kötü hava koşullarında iniş sorunları da yaşanmıştı.
Ayrıca yüksek havalarda dengesizlik ve yine yüksek hızlarda sapma dengesizliği şikayetleri geliyordu test pilotlarından. Uçmanın ve çalıştırmanın zor olmasının yanı sıra uçak aynı zamanda R-29 motoru da dahil olmak üzere birçok teknik arıza yaşadı. Aşırı ısınma eğilimi, kullanım ömrü kısalığı ve kusurlu bir tank sistemi gibi sorunlar vardı. Bazı uzmanlara göre ise MiG-23 kesinlikle MiG-21'in değerli bir halefi değildi. Ama Sovyetler Birliği'nde ise Flogger'lara karşı ayrı bir sevgi vardı. Üstelik MiG-23 ülkenin müttefiklerinden de ilgi gördü. Ruslar bu uçağın mühendislik sırlarını çok iyi koruyorlardı. Sonuç olarak yalnızca ihracat amacıyla MiG-23'ün birçok basitleştirilmiş versiyonu geliştirildi. Varşova Paktı ülkelerine genel olarak temel Flogger'ların biraz revize edilmiş bir versiyonu verilirken, 3. Dünya müşterilerine basit bir radar içeren çok daha düşük seviyeli formları verildi. Yine de satışlarda büyük başarı gösterdi. Binlerce MiG-23, aralarında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya, Fildişi Sahili, Doğu Almanya, Romanya, Sri Lanka, Vietnam, Kuzey Kore, Zimbabwe ve birçok Orta Doğu ülkesinin de bulunduğu yabancı kullanıcıya satıldı. Bu yabancı kullanıcılar arasında Küba özellikle dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlığı ile önemliydi burası. MiG-23'ün menzili bir füzenin Florida'ya kolayca ulaşmasını sağlayabiliyordu. Bu ihracat başarısı nedeniyle MiG-23 dünya çapında birçok çatışmada yer aldı. Bununla birlikte özellikle yakın model Amerikan tasarımlarıyla karşılaştırıldığında Ruslara yönelik geri bildirimler çoğunlukla olumsuzdu. Bu savaş uçağı 1970'ler ve 1980'lerde Suriye, Irak ve Libya hizmetlerinde berbat bir performans sergiledi. Fiyatı 3 ila 6 milyon dolar arasında değişen nispeten uygun fiyatlı bir uçak olan Flogger'lar kusurlu olmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin ana muharebe savaş jeti haline gelmeyi de başardı. Flogger'ın tasarımının temeli olan YE-231 modeli uzun üretim süreci sırasında yapılan bir dizi yükseltme ve modifikasyonla daha da geliştirildi. İlerleyen dönemde MiG-23'ün geliştirme çabaları hep devam etti. 200'e yakın versiyonu üretildi ve geniş bir aileye sahip oldu. Hiçbir zaman üretime girmeyen diğer tamamlanmamış varyantlar arasında bir keşif uçağı ve uçak gemisinde taşınan bir avcı uçağı da yer alıyordu. Flogger'ların en gelişmiş versiyonu MiG-23 MLD idi. Bu model farklı bir dost düşman tanıma sistemi, geliştirilmiş füze kapasitesi ve kanadın ön kenarında uçuş özelliklerini iyileştirmeye amaçlayan ayırt edici bir özelliğe sahipti. MiG-23'ün başarısızlık sicili o kadar kapsamlı ve tutarlıydı ki model ilk etapta değiştirilmesi planlanan MiG-21 jet avcı uçağının daha geç emeklilikle karşı karşıya kalma gibi şüpheli bir ayrımla da tarihe geçti. 1990'ların başında Sovyetler Birliği çökerken farklı versiyonlara sahip 1500'den fazla MiG-23 Rus Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veriyordu ve toplamda 5000'den fazla MiG-23 de imal edilmişti. Sonraki yıllarda yani Rus Hava Kuvvetleri'nin savaş gücünü azaltmak zorunda kalmasıyla birlikte ülkenin üst düzey komutanları bu tek motorlu MiG-23'lerin ve MiG-27'lerin kullanımdan kaldırılmasına ve depoya gönderilmesine karar verdi. Böylece kullanılan son model Mayıs 1998'de ön cephe hizmetinden emekliye ayrılan MiG-23P hava savunma uçağı oldu. Sonuçta MiG-23'ler Soğuk Savaş döneminde en çok üretilen ve kullanılan uçaklardan birisi oldu. Bazı hesaplamalara göre 11.000'den fazla MiG-23 diğer hava kuvvetleri tarafından işletiliyordu. Ayrıca bazı Flogger uçak gövdesi ve silah sistemleri ile aralarında çeşitli Asya ve Afrika hava kuvvetlerinin yanı sıra Suriye ve Küba'nın da bulunduğu eski Sovyet ortaklarıyla 2015 yılına kadar hizmette kaldı. 1970'li yılların ve 1980'li yılların büyük bir bölümünde MiG-23 en önemli Sovyet hava kuvvetleri uçağıydı. Ayrıca bu uçak Soğuk Savaş'ın zirvesinde nükleer başlı silahlar taşıma kapasitesi yeteneği sayesinde daha da güçlü hale geldi. Yine de birçok batılı gözlemciye göre bu model tarihteki en kötü Sovyet savaş uçağıdır. Tüm dünyadaki uzun operasyonel hizmeti sırasında yalnızca hizmet verebilir durumda olduğundan söz ederler. MiG-23 Flogger bugüne kadar askeri havacılık tarihinde en sağlam
ve en modern tasarım konseptlerinin bile ortalamanın altına uygulamalarla lekelenebileceğinin bir hatırası olarak yer almıştır. Yani Flogger'lar daha başarılı olan önceki ve sonraki MiG uçaklarının gölgesinde her zaman kalmaya devam edecektir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın.